Sakin ol. İyi olacaksın Firuze, merak etme. Sizi hep bekledim. Ulaşmaya çalıştım belki. Şş. Bunları konuşacak daha çok vaktimiz olacak. Ne hadle benden böyle bir şey ister? Ne hadle? Yahudilerin parasına güveniyor hünkâr. Bizden bir avuç toprak satın alacak para henüz bulunmadı paşa. Seni de satın alacak bir şey bulamamışlar ki. Mahkemede yalan yanlış konuşturamamışlar. Beni yalnız bırakmayacağınızdan bir an bile şüphe etmedim hünkâr. Validenizi mahkemeye getirdiklerinde de mi? Vallahi billahi. Anam yaşlıdır. Ama o dahi haykırdı ki sütümü helal etmem sultana bir zarar gelirse diye. O andan itibaren beni dünyaya bağlayan hiçbir şey kalmadı. Lime lime etseler de susar. Size zarar gelmesin diye seve seve ölümü göze alırdım hünkâr. İşte beni de üzen bu paşa. Bana değil sevdiklerime dokunurlar. Bana değil devletime saldırırlar. Sizin sevdikleriniz de sizi sever hünkâr. Hepsi her türlü cefaya razıdır. Bilirler ki siz yıkılırsanız devlet yıkılır hünkâr. Bizim bir kıymetimiz yoktur paşa. Lakin davamızın kıymeti pek büyük. Benim canımı sıkan Siyonizm rüyası gören birinin benden Kudüs'ü istemesi. Hem de rüşvet karşılığında. Ne yapmak lazım gelir hünkâr? Dikkatli olacağız paşa. Bunların Kudüs'e yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz öldükten sonra her yaptığımız hata dahi olsa sadece Kudüs'e sahip çıkmamız bile adımızı yere düşürmeyecektir. Onlar Kudüs'e yerleşirse kan durmaz. Bunun için de Kudüs'ü kalbimizi taşır gibi taşıyıp her daim hatırlamalıyız paşa. Her daim. Hizmetinize girdiğim günden bugüne kadar size başka şehirlerden havadisler verdim. Bugün ise nihayet yanınızda, payitahttayım ve her daim hizmetinizdeyim. Canım Hatice'm. Öyle güzel olmuşsun ki. İnşallah Vasfi Efendi ile çok mutlu olacaksınız. Darısı Kemalettin'e benim başıma. Kemalettin Paşa ile sizin düğününüzde ben de gelinlik giyineceğim. Olur Şadiyeciğim, giyersin. Hatice. Hadi kızım. Biz de geçelim artık içeri. Hadi bakalım. Hatice. Hadi gel kızım. İnşallah Hatice'm bir vukuat çıkarmaz. İnşallah halacığım. Ben de çok korkuyorum. Samioğlu Vasfi Efendi. Talibi bulunduğun Murat kızı Hatice Sultan'ı
Zevceliğe kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Sizler de buna şahitlik ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Şahitlerin şehadeti üzere ben de akdi nikah eyledim. Sakın bir delilik yapmaya kalkmayın. Bırakın artık o evliliği. Evinize kadar geldim. Onu alıp götürecektim. Yepyeni bir hayat kuracaktım. Mani oldunuz. Evet, çünkü ikinizle beraber hepimiz yanacaktık. Hatice buraya geldiğinizi asla bilmeyecek. Siz de söylemeyeceksiniz. Bırakın mutlu olmaya çalışsın. Artık sizi aklından çıkarsın. Evliliğine bir şans versin. Sizden son kez rica ediyorum. Size güvenli bir yer bulana kadar burada misafir edeceğiz. Devlet yıkmaya and içmiş biri. Ancak öldüğü vakit Tanrı'nın yanında güvende olabilir. Bay Herzl bunu çok iyi bilir. Anlat. Abdülhamit seni nasıl karşıladı? Güzel, gayet güzel karşıladı. Topraklarını isteyen birini öldürebilirdi de. Ama o sadece beni kovdu. Zamanı geldiğinde onu payitahttan biz kovacağız. Ne istedin? Yüzyıllar önce kovulduğumuz, sürüldüğümüz arz-ı mevudu. Kendine daha kısa vadede erişebileceğin hedefler belirlemelisin. Arzum tek, İsrail devletini kurmak. Ya o toprakları alacağım ya da bu uğurda öleceğim Bay Parus. Bunun için düşmanın karşısına çıktın. Gözlerinin içine baka baka Abdülhamit'ten kalbini istedi. Asla vazgeçmeyeceğimizi daha iyi anlamıştır. Abdülhamit'in sonu ölüm ve parçalanmaya giden bu hayalciliğinde trajik bir güzellik var. Ama o da son nefesine kadar savaşacaktır. Endişelenme. O topraklar elbet sizin olacak. Abdülhamit tarihin tozlu sayfalarına gömülecek. Bunu da bizzat ben yapacağım. Kızım için yaptıklarından ötürü teşekkür ederim biraderim. Hatice benim yeğenim. Elbet yapacağım. Benim yüzümden başına türlü belalar geldi. Yine de yapmayabilirdim. Düşmanlarının aklında ben hep bir ihtimal olarak kaldım. Bir gün beni tahta çıkarıp istediklerini yaptırma hayalleri hep sürdü. Keşke veliaht olarak kalsaydım. Sen padişah olsaydın. Beni hapsetmişler. Ruhumu, aklımı esir almışlardı. Eğer ben sultan olarak bu devletin başında kalsaydım, Rus Harbi'nden sonra bu devleti yıkacaklardı. Bu yüzden sana hep dua ediyorum. En fazla ihtiyacım olan şey. Yahudiler Kudüs'ü ister. İngilizler Boğazları. Yunan İstanbul. Ruslarsa Doğu mıntıkalarını. Devletimin her karış toprağında gözleri var. Bir de bize verilen emaneti
Tas tamam bizden sonrakine teslim etme derdi. Yükün ağır, yolun çetin, düşmanların kahpe, türlü belanın muhatabısın. Ama ben huzurluyum. Biliyorum ki emanet emin ellerde. Eyvallah. Düğün gibi çeyiz de aceleye gelmiş sanırım. Evet öyle oldu. Biraz aceleye geldi. Lakin mühim olan saadetleri, öyle değil mi? Hep burada mı kalacaklar? Oturacakları köşk hazır olana kadar sarayda kalacaklar. Hatice'm layık olduğu gibi güzel bir köşkte oturacak. Siz hiç endişe etmeyin. Kızım sen bir şey söylemeyecek misin? Sahiden gönlün razı mı bu vaziyete? Sanki düğününde değil cenazede gibisin. Niye konuşmazsın? Niye yüzün gülmez Hatice Sultan? Çok yorgunum. Heyecandan gece uyuyamadı da ablam. Haksız da sayılmaz. Kemalettin'le evleneceğim vakit kim bilir ben kaç gece uyuyamayacağım heyecandan. Hünkârım, huzurunuzda sessizliğe pek alışık değiliz. Hasbihalimizin mevzu neydi? Henüz tamam olmadık paşa. Heyetimizin son azası Mahmut Paşa da burada. Yeni azamız gelecek. Onu bekliyoruz. Gel. Gel Hüseyin Paşa. Selamun aleyküm Adil Pena Hazretleri. Selamun aleyküm Hazirun. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Vallahi çok şaşırdım. Yani bugüne kadar hünkârımıza türlü türlü oyunlar oynayan birinin abisinin bu mecliste bulunması, af buyurun ama çok şaşırdım. Doğrudur. Hüseyin Paşa, Mehmet Paşa'nın abisidir. Lakin birinin günahlarını başkasına yükleyemeyiz. Bu bizim siyasetimize de, hukukumuza da uymaz. Hünkârım bağışlayın. Bu ani karar hepimizi şaşırttı. Hüseyin Paşa ne işle meşgul olacaklar? Bizim ona daha evvel alakadar olmasını söylediğimiz mevzular vardı.
Ne hususta çalıştılar hünkârım? Cümle Osmanlı coğrafyasını dolaştım. Köylere kadar gittim hünkârımızın emriyle. Yeni bir ordu kuracağız paşalar. Kalp gibi çevik. Gece gibi esrarlı. Yıldırım Beyazıt'ın ordusundaki sürat olacak. Yavuz Selim Han'ın ordusundaki kuvvet olacak. Sultan Selim'in ordusu gibi adil ve korkutucu olacak. Murat Han'ın ordusundaki gibi inançlı. Bedir ordusunun imanını yakalama arzusunda. Doğrudur hünkârım. Ordumuzun yenilenmeye ihtiyacı vardı. Lakin ne surette olacak bu iş? Paşam, askere alınmış yeni birlikler olacak. Yetişme şekilleri daha sağlam. Uzun bir eğitim alacaklar. Yeni silahlar alacağız. Teçhizatlar yenilenecek. Paşalar, bize saldıranların nihai hedefi büyük bir harp çıkarmaktır. Tahsin Paşa'nın mahkemeye çıkarılmasının asıl sebebi de budur. Tahsin Paşa'yı değil, sizi mahkum etmek istediler. Lakin başaramadılar. Hüseyin Paşa Osmanlı coğrafyasını ne maksatla gezmişti? Yeni ordu kimlerden müteşekkil olsun diye tetkik etti. Biz de merak ederiz. Neler gördü, neler öğrendi. Buyurun paşa. Hünkârım. Her şey burada yazılı. Hülasa etmek gerekirse Osmanlı 72 millet. Ordumuzda her milletten asker var. Lakin bu milletleri birleştirip alaylar kurabiliriz. Mesela Gürcü alayları, Arap alayları, Kürt alayları. Hatta Sırplardan bir ordu kurabiliriz. Sırplar hangi fikirle bizimle cephede savaşacaklar? Tarihte misali vardır. Yıldırım Beyazıt'ın ordusunda savaşan Sırplar mevcuttur. Daha geriye gidersek Roma lejyonları vardır. Paralı askerler. Evet, paralı askerler. Roma bu paralı askerler sayesinde birçok harbi kazanmıştır. Bu devletin de, ordunun da bel kemiği Türklerdir paşa. Sanırım bu hususta çalışmadınız. Hayır hünkârım. Daha çok diğer milletler üzerinde çalıştım. Eğer kıymet verirseniz bu hususta da çalışmalar yaparım. Gürcüler güçlüdür. Kürtler ısrarcı ve sadık. Bakacağız paşa. Bu husus zor ve uzun bir süreç. Askerlerin seçilmesi, teçhizatın yenilenmesi, yeni ordunun konumlanacağı mıntıkalar. Lakin evvela size bir haberim var. Alman İmparatoru Wilhelm payitahta geliyor. Çok sevindim hünkârım. Yani Garb'ın bu saldırıları karşısında çok iyi oldu. Bizi bugüne kadar böyle bir şark devleti olarak düşünenlere aslında Avrupa ile nedenle eski ve güçlü ilişkilerimiz olduğunu işaret ettik. Çok sevindim hünkârım. Garp'la politikalarımızda bir denge olacağına inanıyorum. Almanlarla demir yolu, petrol, yeni ordunun teçhizatı hususunda anlaşmalar yapacağız. Ama illaki biz kazanacağız. Aslanın ölmesini bekleyen çakallar gibi bekliyoruz. Beklemiyoruz. Düşünüyoruz. Şiddetli ve görülmemiş hamlemizi düşünüyoruz. Daha ne kadar düşüneceğiz? Herkesin bitmiş olduğunu söylediği devleti yıkamıyoruz. İslam dünyasının tek sömürülemeyen devletiyle mücadele ediyoruz. Vakti gelmeden Abdülhamid'e açık harp başlatırsak, şimdi sömürülen Müslümanları karşında birer ölüm erleri olarak görürsün. O harbi Abdülhamid'e karşı göze alacak bir dünya yok. Gel. Alakanızı çekeceğini umduğum bir haberim var. Anlat. Alman Kralı Wilhelm Doğu gezisine başlamış.
Al işte. Osmanlı'nın bittiğine inanmayan Avrupa devletleri hala var. Seyahat planı nedir? İstanbul. Sonra da Kudüs. Abdülhamit Wilhelm ile sıkı pazarlıklar yapacak. Osmanlı'nın Almanlarla ittifakı istemediğimiz büyük bir güç doğurabilir. En başından beri petrol ve demiryolu işlerini Almanlarla yapmak istedikleri malum. İşittiğime göre Abdülhamit'in arzusu ile Alman ordusundan subaylar da gelecekmiş. Hususi birliklerden. İki ordu arasında işbirliği yapılacak. Wilhelm neden Abdülhamit'in yanında duruyor? Welt politik. Wilhelm tahta çıkana kadar Alman siyasetinin hakimi Bismarck'tı. Avrupa barışının kurulması yegane hedefti. Bismarck'a göre sahip olmaları gereken her şeye sahiptiler. Ve hiçbir savaş zaferle bitse dahi Almanya'ya bir şey kazandırmayacaktı. Bismarck'ın denge politikasının aksine Wilhelm, Almanya'nın kıtanın dışında sömürgeciliğe dayanan bir dış politika takip etmek istiyor. Avrupa'da bulamadığı dostluğu payitahtta arıyor. Buna engel olacağız. Wilhelm ve Abdülhamit ittifakını bozacağız. Wilhelm'in gelişi İngilizlerin de Rusların da dikkatini üzerimize celbedecektir. Wilhelm'le ne hususta anlaşmalar yaptığımızı merak edecekler. Alman imparatorunun gelişi bize fazlasıyla itibar kazandıracaktır. Bizim itibarımız inancımızda ve tarihimizdedir paşa. Elbette. Almanlarla olan iyi ilişkilerimiz mühim. Lakin ne ümit ediyoruz? İngilizler ve Ruslar karşısında gücümüz olacaklar. Müttefikimiz olacaklar. Lakin sanmayın ki her şeyimizi onlara emanet edeceğiz. Biz sadece ordumuzun ve sanayimizin bayındır hale gelmesi için Almanlarla müttefik olacağız. Bunun için de Alman imparatorundan, subaylardan müteşekkil bir tümen asker istedik. Bizim askerimizle onların askerini mukayese edeceğiz. Kabiliyetlerine bakacağız. Ben müsaadenizi istesem bu akşam. Pek iştahım yok da. Aklın ablanda kaldı değil mi kızım? Benim de öyle. İnşallah bu izdivaç hakkında hayırlı olacak. İnşallah halacığım. Size afiyet olsun. Sana da kızım. Mahmut, ne yapıyorsun? Boğulacaksın. Yeter artık. Bak oturduğundan beri saydım 8 tane but yemişsin. Pederim, sen hani Selim Paşa'dan feyz almıştın da yediklerine, içtiklerine dikkat edecektin. Ne oldu o? Sebahattin, bana Selim Paşa'nın adını söyleyip de hali hazırda tavana kadar sıçramış olan sinirlerimi daha da fazla zıplatma. Hayır. Bu Selim Paşa münasebetsizi yetmezmiş gibi Seniham. Bir de şimdi başıma bu Hüseyin Paşa çıktı. Bidar Sultan'ın kardeşlerinden birini gönderiyorum, öbürü geliyor. Ha, anlaşıldı şimdi senin derdin. Vallahi ben de şaşırdım Hüseyin Paşa'nın böyle birdenbire gelişine. Ben de pederimi geri çağırtınca şaşırmıştım. Ama dayım bu. İşlerine akıl sır ermez. Düşmanını yanında saf tutturur. Bak, Seniham. Bu Hüseyin Paşa'nın geldiği yetmezmiş gibi bir de gelir gelmez bana verilebilecek olan bir vazifeyi üstlendi. Yahu bu yeteneksiz, kifayetsiz Hüseyin Paşa'yla ben bir miyim? Değilsin Mahmut. Değilim elbet. O ne anlarmış ordu işinden, nizamdan? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Hüseyin Paşa'nın gelişinde kesin Bidar kadının parmağı vardır. Ah. Abim seni bağışlayıp vazifeni geri verince öldü kıskançlığından. Ah. İşte
O da Mehmet Paşa'yı geri getiremeyince çareyi Hüseyin Paşa'sında buldu demek ki. Akıl küpü, akıl küpü. Bak Mahmut. Sakın soğukkanlılığını kaybedip de yine bir hatalar yapayım deme. Yoksa hem Hüseyin Paşa'nın hem de Bidar kadının ekmeğine yağ sürersin. Yapmayacağım Seniham, yapmayacağım. Bak ben bir daha Bidar kadının önünde başımı eğmek istemiyorum. Tamam mı? Tamam Seniham. İyi. Sebahattin. Ya sinirlerim yatışsın. Şuradan az pilav koysana. Yatışmadım pederim daha sinirleriniz. Çok şükür kavuşturana abicim. Sizi bu sarayda görmekten öyle mutluyum ki. Ben de yeni vazifem için çok heyecanlıyım. Muvaffak olacağınızdan en ufak bir şüphem yok. Lakin siz yine de dikkatli olun. Malum birilerinin gözü daima üzerinizde olacak. Mahmut Paşa'yı kastediyorsun. Beni gördüğü anda onun o suratını, şaşkınlığını görmeliydin. Tahmin ederim. Sizi hünkârımızın yanında küçük düşürmek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Merak etme. Sen gönlünü ferah tut. Endişe etmesi gereken biri varsa o da Mahmut Paşa. Mehmet'e yaptıklarının hesabını da soracağım ondan. Bu arada herkesi gördüm. Abdülkadir'i göremedim. O nerede? Ah abicim, Abdülkadir. Boş hayallerin peşinde. Hayırdır inşallah. Benden mi bahsediyorsunuz? Hoş geldin dayı. Hoş bulduk aslanım. Evladım neredeydin sen? Nikah merasimine katılmaman hiç münasip olmadı Abdülkadir. Hem dayın da kaç vakittir seni bekliyor bak. Firuze'nin yanındaydım. Hadi bakalım. Geç otur. Sultanım. Aşkınızın meftunuyum sultanım. Yüzünüzü çevirmeyin benden. Bir nefes didar için 1000 can feda etsem ne ola. Nice demlerdir esiri iştiyakudur gönül. Kemalettin! Kemalettin oğlum dur! Baba bırak! Kendine gel. Kim olduğunu unutma. Baba bırak beni! Ben de tam kim olduğumu hatırlıyordum biliyor musun? Baba. Ben 5 para etmeyen, sevgisine bile sahip çıkamayan, haysiyetsiz, şerefsiz bir adam.
Yapabileceğim bir şey yoktu. Doğru olan buydu. Ben kaybettim baba. Hayatımın en büyük aşkını kaybettim. Mutlu olma ihtimalimi kaybettim ben baba. Hatice'yi kaybettim. Kendimi kaybettim. Ben kaybettim baba. Zevcem olmakla beni dünyanın en bahtiyar insanı ettin. Ben de bundan sonra kalan ömrümü seni mesut etmek için harcayacağım. En ufacık arzum bile benim için emirdir. Ne dilersen yapmaya hazırım sultanım. Bir tek şey istiyorum sizden. Söyle sultanım. Canın pahasına da olsa arzunu yerine getirir. Benden zevcilik vazifesini istemeyin. Sizden tek isteğim budur. Peki sultanım. Madem arzunuz bu, hür bırakacağım sizi. Üzerinizde tahakküm kurmayacağım. Sabırla beni seveceğiniz günü bekleyeceğim. Gel. Hünkârım, Alman sefir geldiler. Görüşmeyi arzu ederler. Gelsinler. Buyurun. İmparator Wilhelm adına Şarkın Sultanı'nı selamlıyorum. Buyurun. İmparator Wilhelm gemide. Payitahta doğru geliyor Hünkâr Hazretleri. Pek memnun olduk. İmparatorun gelişi için her şey hazırlandı mı? Osmanlı paşalarıyla konuşuldu. Her şey tamam ve istediğimiz gibi. Dostumuz Wilhelm'in rahat etmesini isteriz. İmparator Wilhelm 10 yıl önceki İstanbul ziyaretinden beri payitahta tekrar gelmek istiyorlardı. Burayı çok sevmişler. Payitaht başka şehirlere benzemez. Bir kez ona bakanı kendisine esir eder. Hasretini çektirir. Diğer mesele ne oldu? Arzunuz üzerine bir bölük Alman subayı geldi. Tatbikat için hazırlar. Madem geldiler, Türk askeri karşısındaki kabiliyetlerini görelim. Gelen askerler Alman ordusunun en maharetli askerleridir. Tatbikattan sonra da İmparator Hazretlerini korumakla vazifeliler. Askerlerinizin bizim askerlerimiz karşısında ezildiğini hissederseniz tatbikatı durdurabilirsiniz Hünkâr Hazretleri. Bizim ordumuzdaki asker sayısını bilir misiniz? Her devletin biliriz. Lakin Osmanlı askerinin tam bir sayısı yok sanırım. Var ama saymak zor. Niçin? Çünkü bizde doğan her erkek çocuk askerdir. Wilhelm, hacı olmak için Kudüs'e gidiyor. Buna nasıl engel olacağız?
İstanbul'a uğramadan Kudüs'e gitmesi imkansız. Almanya'dan gelen askerleri araştır. Ondan bir şey çıkmaz. Hepsi hususi askerler. Çok sıkı eğitildiklerine eminim. Wilhelm'in emri dışına çıkmazlar. Sana araştır dedim. Neyi bilmek istiyorsun? İçlerindeki Katolik askerleri. Wilhelm, Protestan mezhebine mensup. Protestan bir kral. Neden Katoliklerden hususi askerler alsın ki etrafına? Wilhelm, zeki bir kral. Tebaasında ayrım yapmaz. Wilhelm'in siyaseti bu. Nasıl ikna edeceğiz askerleri? Azizlere ve Meryem Ana'ya dua etmeye mezhebe mensup bir kralın sözüne karşı Papa'nın sözüyle askerleri bul ve buraya getir. Şehzadem. Firuze. İyi misin? Hekimler istirahat etmen gerektiğini söyledi. Ağrın çok mu? Çok. Lakin onun için ağlamıyorum. Gelmeseydiniz halim nice olurdu. Düşündükçe... Düşünme artık bunları. Artık buradasın. İyisin çok şükür. Hayatımı kurtardınız. Asıl sen benim hayatımı kurtardın. Benim için kendini feda et. Size bir zarar gelmesindense canımı vermeye razıyım ben. Neden giderken bir şey söylemedin? Haber vermedin? Her yerde seni aradım. Size mektup yazdım. Latife'yle gönderdim. Bana getirmedi. Bana cevabınızı getirdi ama bir kese altın yollamışsınız. Bir daha rahatsız etmesin demişsiniz. Ben katiyen böyle bir şey söylemedim. Benim ne mektuptan ne de altından haberim yoktu. Lakin bunu kimin tertip ettiğini çok iyi biliyorum. Hatice'nin yüzü bundan sonra güler inşallah. Dilerim Vasfi Efendi ona yaşadığı tüm acıları unutturur. İnşallah. Babam ilk bizim evlenmemize izin vermişti. Lakin önce evlenen Hatice oldu. Artık sıra bizde. Düğün tarihimiz yakındır herhalde. Değil mi? Yani bence çok acele etmemize gerek yok Naimeciğim. Senin hayalindeki o güzel, kusursuz düğün için yavaş yavaş hazırlanmak daha münasip olur güzel kızım. Benim tek hayalim Kemalettin'e bir an evvel kavuşmak. Onunla evlenmek. Hayallerine kavuşacaksın elbette. Lakin acele etmenin hiçbir anlamı yok. Ayrıca her istediğin vakit Kemalettin Paşa'yı görebiliyorsun. Kemalettin'den hep evladım diye bahsederdin. Lakin son zamanlarda dediğini hiç duymadım. Biraz mesafelisin sanki. Yo, sana öyle gelmiş. Ayrıca mühim olan sizin aranızdaki muhabbet. Eğer Kemalettin Paşa'nın seni yeterince sevdiğinden eminsen... Kemalettin'in bana olan sevgisinden şüphem mi var? Ben öyle bir şey demedim. Ama ben öyle hissettim. Bak güzel kızım, benim için tek önemli olan şey senin mutluluğun.
Alman askerleri ve Osmanlı askerleri huzurunuzdadır hünkârım. Evvela her iki bölükten birer asker yarışacak. Silah kullanma kabiliyetleri tecrübe edilecek. Bizden kol ağası Murat Efendi çıkacak. Bizden de yüzbaşı Adler. Siz silah kullanmayı biliyor musunuz? Kabiliyetleriniz kılıç zamanından kalma diye biliyorum ben. Doğrudur. Zamanında kılıçla çok kelle aldık. Unutmadıysanız mesele yok.